arkadaşlar Horasan harcı olduğunu temsil ediyor. Büyük ihtimal bu da bir figürdü. Şurası kırıldı zaten veya zamanla kırdılar. Bakın. Bak hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Orada dur. Hemen bu kayaya ilerlediğimiz zaman şurada bakın bir işaret var. Görüyor musun? Tam şurada bir ok işareti. Hemen yanına geliyoruz. Bak burada bir tane bir, iki. Çok güzel bir şekilde yeri gösteriyor. Ağaç da tam ortasından çıkmış yani. Şaşırtıcı bir şekilde. Tam kayanın ortasından çıkmış. Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Hasan abi gidiyor, yine kaptırdı gidiyor. Güzel bir bölgedeyiz. Bir analiz için geldik buraya. Görüyorsunuz. Bölge harika. Yaklaşık bir 7000-8000 yıl civarı yerleşim bölgeleri olan bir bölgedeyiz. Hadi bakalım. O tarafa doğru gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şu an 5000 veya 7000 yıllık bir tümülüsün üzerindeyiz. Arkadaşlar şöyle bak, şu an ayrılıyorum. Biz şuradan bir bakalım. Evet. Şu an girdik odaya. Saldı. Devam ediyorum. Tam burada dönüyor. Arkadaşlar şimdi burayı da bir açmaya çalışmışlar. Büyük ihtimal. Devam bakın. ediyorum. Bak hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Orada durdu. Burada kaldı. Bak. Neredeyse. Aynen öyle. Denizciğim. Heh. Buranın girişi burası. Şurası değil mi? Şu ana kaya. Bu ana kayadan giriş var. Kapak bu. Diyorsun. Evet. Tümülüsün kapağı bu. Şu. Evet arkadaşım. Bak şimdi. Giriş burada. Tümülüsün zaten kapağı da bu. vermiş. Kayadaki işe gel buraya. Gel buraya. Evet. Gel buraya arkadaşım. Geldim. Bak, tamam mı? Ters ve bak diyor ki bu tarafta tam orayı gösteriyor. Benim kapak dediğim yeri. Oyması da burada bak arkadaşlar. Kaya artık kırılmış, özelliği deforme olmuş. Oyması da burada arkadaşlarım. Kapak Bak, burası şu mı? an, bak şimdi şöyle yapayım. Bak kapağa girdiğimizde belli olacak bak şu an. Bak. 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 Aynen öyle. Gördünüz mü? Gidiyor. Peki boşluğa baksana bir daha sen abi. Boşluk ne durumda? Yani içinde büyük bir oda mı var? Boşlukta mutlaka dönecek burada. Bak aynı yerde. Bakalım şu an. Çıkıyorum buradan. Aşağıya geliyorum. Şöyle baktığımızda. Hatta şu tarafa doğru döneyim. Bütün herkes görsün. Bak gideyim. Şimdi diyor ki geri dön. Geri dönüyorum. Bu boşlukta bakıyoruz arkadaşlar. Bak. Bak boşluk şu an duvar. Girdik. Bak gördünüz mü? Tamam. Tam sınıra bakın. Şu an bak boşluktayız. Boşlukta da dönüyor yani. Dönüyor değil mi? Evet. Altında ve boşlukta dönüyor arkadaşlar. Tam doğru yer diyorum yani. Yığma bir tümülüs. Tümülüs, kapalı tümülüs. Ve tümülüsün karşı tarafına bakarsak orada da çok enteresan kaya mezarları görünüyor. Bir gidelim mi o tarafa da? Bir o tarafa da gidelim. Arkadaşlar şimdi
Şöyle söyleyeyim, bakın tümülüs, yani yakından olduğumuz için biraz böyle bombesi az görünüyor ama gerçekten büyük bir yığma tümülüs. Harika. Bak hala burayı algılıyor, bak arkaya atıyor tekrar. Bak şimdi saldı bıraktı. Karşıyı gösteriyor şu an. Evet. Tam burada mı dönüyor? Tamam böyle. Ne var burada? Ayrılayım buradan. Bir dakika. Dur bakayım. Kaya mezar olma şansı var mı? Arkadaşlar ben bu tarafa gitsem de hala o tarafa gösteriyor. Bu tarafa atıyor. Tümülüs tam karşımızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yığma bir tümülüs. Kapama. Kapama. Orada kapağı var büyük ihtimal tam altında. Tamam oraya kapağı. İşte burasını açamıyoruz çünkü izin almamız lazım. İzinli kazı yapmamız lazım. Kafamıza göre açamayız böyle yerler. Deniz. Hala o tarafa veriyor değil mi? Bak. Bak. Burada ne varsa buradan duvarı var. Bak içeri girdik. Bak. Aynen öyle. Tam burada da var. Ha, orada da büyük ihtimal bir kasa olabilir. Burada büyük ihtimal kasa tarzı veya hani fakir mezarı. Öyle diyeyim yani. Fakir mezarı diye bir şey yok abi. Olmaz mı? Uydurmasyon o. Soyulmuş mezar desen tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada ne varmış böyle? Ha? Bu örme mi ne bu? Duvar örmüşler buraya. Ha? Var mı herhangi bir şey? Burayı gösteriyor. Arayayım mı? Dikenlerin olduğu yer. Burada bir şey yok mu? Bak yok olsa zaten o tarafa yön verir kanka. Bak burası bir şey yok burada. Mezar gibi aynı. Baksana ne biçim örmüş. Şu an döndü bu tarafa. Burada dere var. Şeyden al kendine bir bak. Burayı parçalamışlar. Büyük bir kaya kütlesi
parçalanmış. Bu tarafa da zaten gidemiyoruz. Kapalı. Şimdi bu tümülüsün kapağı burası. Doğuda. Şu taşların zaten çökmüş dediğin gibi orası da. Bak burası ana hartel. Yani artık duvarların başladığı bölüm. Anladım. Tamam mı? Bunlar da önüne yapılmış kapakları. Aynen Şöyle öyle. bakarsanız da bu işe eğer biraz bilen arkadaşlarımız varsa her zaman tümülüslerin kapıları doğuya bakar. Peki. Ay, güneye bakar pardon. Doğuya bakar. Peki şimdi bu taşı kaldırdıktan sonra şu taş var ya. Bu taşı kaldırdıktan sonra şuraya kadar devam edebilir. Altından taş çıkabilir bak. Tam buraya kadar. Hani farklı taşlar da çıkabilir. Şu arada giriş. Hı. Çünkü o işaret taşı. Şu değil mi? Bastın evet işaret taşı o. Bu yanına yönlendiriyor yani. O taşın altında bir şey yok. Bu burayı gösteriyor zaten kapağın Evet. olduğu yeri. Ters V var tamam mı? V'nin uzun tarafına bak. Ya bunda da illaki bir işaret varmıştı da erozyondan dolayı bak bozulmaya başlamış. Yok Görüyor yok musun? buna işaret koymuyor. İşareti ona koymuş. Allah'ım. Evet. Ve bak şimdi tümülüsü böyle gez. Böyle bir tane daha iki kaya varsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir tarafında yok zaten. tarafında Sadece yok. burada. Direkt güneye bakan kısmında yani. Kıbleye doğru kapı yapılmış. Aynen. Ne yapabiliriz şimdi Hasan abi burada? Valla burada çalışma olur. Nasıl olur? Tek sıkıntı şu arkadaşlar. Gören tek orası var. Karşısı değil mi? Bu yerin sahibi Bu şekilde kayalar devam ediyor gördüğünüz gibi. Bakın burada da var. Şu arada yine şu beyazlıklar arkadaşlar Horasan harcı olduğunu temsil ediyor. Büyük ihtimal bu da bir figürdü. Şurası kırıldı zaten veya zamanla kırdılar. Şu arada bir çatlaklık var. Bakın hemen tam şu arada çatlaklık var. İlerleyelim bakalım daha neler var. Şöyle. Şurası bakın şurası bir işaret. Şurası bir işaret. Gök gürlüyor bu arada. Yağmur yağacak. Şurası bir işaret. Onu da göstermiş olayım. Bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel bir şekilde bir yeri gösteriyor. Ağaç da tam ortasından çıkmış yani. Şaşırtıcı bir şekilde. Tam kayanın ortasında çıkmış. Bakar mısınız şu an? Böyle gidelim bakalım biraz. Daha başka neler var buralarda. Şöyle bir alan taramamızı bir açalım olmazsa. Bakalım burayı da kırmışlar bakın arkadaşlar. Tam şu arayı kırmışlar. Haydi bakalım. Böyle. Bu tarafı gösteriyor. Böyle gidelim bakalım. Böyle. Tam bu kayanın üstünde dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam bu kayanın üstünde dönüyor. Hemen ne yapalım? Alan taramamızla minerale bakalım. Boşluktan önce minerale bakalım. Sonra bir de boşluğa bakalım. Minerale aldığım zaman bakın sabit bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Çok hafif bir kafa sallıyor bakın.
Çok hafif bir kafa sallantısı var. Peki boşluğu alıyorum hemen. Boşluğu aldığında herhangi bir dönme var mı? Evet. Hafiften bir tur atıyor bakın arkadaşlar. Yani burada boşluk olma olasılığı da yüksek. Tam kayanın üstündeyim şu an. Hemen kenarındaki işareti gösterdim arkadaşlar. Yani kayanın ortasından bir tane de ağaç çıkmış. Enteresan yani. Gerçekten. Şöyle daha göstereyim. Bakın işareti burada. Şu işaret hemen burada yani. Bakın. Gördüğünüz gibi. Harika bir şekilde yapılmış. Böyle puanterimi de getirdim yanımda. Böyle bakalım. Geç puanter de buradan çekmez ama. Şöyle bir bakmış olalım yine de. Büyük ihtimal bu kayanın içerisinde arkadaşlar. Ya bir boşluk var. Yani boşluk dediğim ağacın boşluğu da olabilir. Ama malzeme şu arada bir sanki bir oluşum var. Bakın tam şu arada. Görebiliyorsanız yuvarlak şekilde bir oluşum var. Hatta bakın açmadan da dokunmadan da soyulmaya başlıyor. Bir kaya parçası falan. Şöyle bir vurayım bakayım. Bunu bir cebime koyayım. Bakın. Boşluk olduğu net bir şekilde belli oluyor. Bu taraflara vurduğum zaman, bakın bu taraflara vurduğum zaman o ses gelmiyor. Bak şu arada başlıyor. Bakın. Boşluk sesi. Şu arada normalleşiyor. Tam şu arada. Bu arada bir şeylerin burada da var ama burada daha çok. Burada daha çok ötüyor. Vay be. Bir tane de şu hemen önünde bir kaya var. Şuradaki figür neyi temsil ediyordu acaba? Şuradaki figür. Çok merak ediyorum. Tam şu aradaki figür. Yani orası kafasıymış. Orası belli yani. Kafası olduğu. Tam şu nokta. Başka bir herhangi bir şey var mı ona bakıyorum. Dikkatli bir şekilde. Hatta bakın şurası da yok. Burası bir şey değil. Böyle gidelim bakalım. Biraz ilerleyelim. Daha farklı yerler var mı? Onlara da bakalım. Müthiş bir yağmur geliyor arkadaşlar. Şöyle gidelim, kenarımızda yol var. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Hemen alt tarafımız deniz. İlerisi deniz. Çok müthiş bir şekilde yağmur geliyor. Manzara harika. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ne biçim esiyor ya. Burada farklı bir şey yok. Sadece bir 2-3 kaya oluşumu var.
kadar yani. Birkaç kaya oluşumu var, bu kadar arkadaşlar. Fazla büyük bir bölge değil. O figürlü olan yeri de zaten yoldan geçerken gördüm. İşin açığı. Dedim bir inceleyeyim. Ama şurası gerçekten yapılmış bir bölge zaten. Sırt olarak da belli yani. Şöyle baktığınız zaman şurada bir sırt gidiyor ve şöyle ikiye ayrılıyor. Vay be. Bu taraflarda bir şeyler var mı diye bakıyorum ama herhangi bir şey çıkmıyor karşıma. Bu kadar. Peki şunun üstüne bakalım bir de. Şu arada şöyle açayım. Şu bölgelere bakalım. Herhangi bir şey verecek mi? Alan taramamız. Şöyle gittiğim zaman geri arkaya doğru atıyor arkadaşlar. Yani şu kayayı bize gösteriyor. Yine takip ettiğimde de yine aynı noktaya doğru gidiyor. Düşündürücü. Ama buradaki figür gerçekten mükemmel yapılmış. Hadi bakalım. Şimdi bakın. Şuradan geçerken şu işareti görüyorsunuz değil mi? Şu işareti görüyorsunuz. Tamam burada. Şöyle detaylı bir incelediğimiz zaman define nerede olur? Yerleşim bölgelerinde olur arkadaşlar. Öncelikle biz neredeyiz? Yerleşim bölgesindeyiz. Burada hangi medeniyetler yaşamış? Osmanlı medeniyeti yaşamış. Roma medeniyeti yaşamış. Bizans adını sen Haçlılar yaşamış. Hani 5-6 tane bir medeniyet yaşamış, daha bilip bilmediğimiz kadar. Ben bildiğim kadarıyla aktarıyorum size. Bakın buradaki işaret, hani şöyle baktığın zaman, mantıklı baktığın zaman zaten Murç işaretlerinde görüyorsun. Şöyle mantıklı baktığın zaman bu kayayı gösteriyor değil mi? Bak bu kayayı gösteriyor. Ve hemen bu kayaya ilerlediğimiz zaman şurada bakın bir işareti var. Görebiliyor musun? Tam şurada bir ok işareti var. Hemen yanına geliyoruz. Bak burada bize ne diyor? 1 2 3. Yani bize bir basamak gibi yukarıyı göstermeye çalışıyor değil mi? Yukarıyı, yani yukarıya doğru bak diyor. Hani buralarda diyor ufak tefek malzemeler olabilir ama senin esas hedefin yukarı olması lazım diyor değil mi? Mantıklı düşündüğümüz zaman. Şimdi burada da hemen bir tane yine oyması var. Bakın içi daha dolu. Hiç ellemedim. Hiç de bakmadım. Ona da bakacağız şimdi birazdan. Yukarıya baktığımda, bakın yukarıya baktığımda ne görüyorsunuz yukarıda? Bir tane şu şekilde, bak şu şekilde bir kilit taşı değil mi? Birbirine geçirilmiş bir kilit taşı. Diyelim ki bu, hani diyelim ki şey olarak konuşalım. Mantıksız olarak konuşalım. Bu işaretler öyle bir şey göstermiyor. Orada hiçbir şey yok. Şöyle bakalım etrafımıza. Şöyle bakıyoruz etrafımıza. Şöyle dönüyorum yavaş yavaş, bakın. Öyle kilit taşına benzer bir taş görebiliyor musunuz? Hatta şöyle geleyim biraz da. Bakın. Niye yani o taraflar düz, oralar düz, buralar düz, şuralar düz. Tam oraya baktığımız zaman şu şekilde birbirine geçirilmiş bir kilit taşı var değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Orası açılmamış gibi duruyor. Kendini belli etti zaten orası da. Ama şuradaki oyması, yani müjdesinin olduğu oyması büyük ihtimal alınmış arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Belki de çıkabilir yani. Kesin konuşmayalım. Hani biz sadece değerlendirme yapıyoruz şu an. Bu şekilde güzel bir işçilik, güzel bir saklama alanı veya güzel bir kasa diyebiliriz. Arkadaşlar. Şimdi
alan taramaya kuruyorum. Alan taramaya da bakalım. Nasıl bir tepki verecek, nerelere tepki verecek. Ona göre adımlar atmamız gerekiyor. Alan taramayı da kullanırken her zaman dediğim gibi yanınızda fazla metal olmasın. Telefonun da dahil olmazsa daha iyi olur. Çünkü ne kadar üzerinizde çok metal olursa o kadar makinenin yanılma payı olur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben size yani. Yanılabilir. Hani ben her makine için konuşuyorum. Hani illa şu illa bu demiyorum. Her makine için konuşuyorum. Her makinenin %40, %50 bazı bölgelerde ise %60 yanılma payı var. Arkadaşlar hiçbir makine dört dörtlük değildir. Birbirimizi kandırmamıza gerek yok. Kullanabilene makinedir. Şimdi ben bir alan taramamı açayım arkadaşlar hemen. İsterseniz hiç kamerayı kapatmadan, bak hiç kamerayı kapatmadan hemen alan taramamızı buradan kuralım. Kuralım arkadaşlar. Bakın bu şekilde alan taramamızı kuralım ki kafalarda soru işareti kalmasın. Tamam mı? Ben her zaman videolarımda da söylüyorum arkadaşlar ama size yine bir hatırlatma yapayım. Bakın, ben bu cihazı kullanıyorum diye, tamam mı? Ben bu cihazı kullanıyorum diye sizin de bu cihazı kullanmanıza bir şey yok, kayda yok. Hangisi cihaz hoşunuza gidiyorsa, hangisi size daha iyi verim veriyorsa, hangisi daha güzel işinizi görüyorsa onu kullanın. Yani illaki bu olacak diye bir sıkıntı, sorun yok. Onu söylüyorum. Şimdi bu şekildeyim. Bakın arkadaşlar, sağımda bu tarafta boşlu dağ, şimdi kayalar, bu tarafım boş. Ve kaldırıyorum şu an. Bakın şimdi bu şekilde kaldırıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Etrafında gördüğünüz gibi bir tur atıyor. Bu tur atmasının sebebi bir tarama yapıyor büyük ihtimal. Bakın. Yani sinyali direkt bu tarafa verdi. Görüyor musunuz? Yani şöyle ilerlediğim zaman, bakın ilerlediğim zaman şu şekilde sinyala doğru ilerlediğim zaman bakın. Gördünüz mü? Malzemeye yaklaştığım anda dönmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar biraz bazı arkadaşların kafasına takılıyor bu. Bakın. Şimdi her yerde malzeme var. Haklısınız. Her yerde malzeme var. Ama bu alan taramanın çalışma sistemi, hani ben bunu kullandığım için bundan örnek veriyorum. Çalışma sistemi sana en yakın değerli malzemede en yakın kütlesel malzeme olarak, yani bu atıyorum bir belki yüzüğü bulamaz, işte bir tane parayı belki bulamaz. Çünkü bu alan tarama kütlesel olarak gider. Büyük malzemeleri görür önce. Ondan sonra ufakları görmeye başlar. O yüzden direkt yanımızdaki, zaten buradan da şüphelenmiştim ben, yani açık da söylemiştim videoda. Çünkü bakın kapalı bir, zaten bakın şöyle de açtığım zaman görüyor musun? Kendini zaten belli ediyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde ya şunun arkasında ya altında gibi düşünebilirsiniz. Umarım sizlere birazcık olsun katkım olmuştur arkadaşlar. Zaten şöyle baktığınız zaman da, mantıklı bir şekilde baktığınız zaman da zaten otomatikman kendini belli ediyor malzemenin olduğu yer. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bak, yorumlarınızı esirgemeyin. Çünkü siz yorumlarınızı yazın ki ben sizin isteğiniz doğrultusunda istediğiniz videolar çekebileyim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İlk videomuz bu şekilde olsun. Umarım size yararlı olmuştur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Arkadaşlar, en son olarak da buralara bakmayı da ihmal etmeyelim. Çünkü bakarsınız ufacık tefecik malzemeler çıkar. Değil mi? Yani bak, bu boşalmış zaten.
Bakın. Boşaldı zaten. Gördünüz mü? Alınmış burası. Buranın müjdesi buradaymış büyük ihtimal. Alınmış. Altı boşaltılmış zaten. Bakın. Burası dolu olması lazım normalde. Ama dolu olması lazım. Ama dediğim gibi alınmış. Yani bakın burada da yine şey var. Alınmış. Ama güzel bir çalışma değil mi? Takdir. Demek ki buradakini almış adam, oradakini kaçırmış gözden. İşte definecilik de böyle bir şey aslında. Yani profesyonel olamıyorsan, bu işi tam böyle yapamıyorsan kaçırma ihtimali %80. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok güzel aramalar yapıp sonuçlara, kesin sonuçlara ulaşmayınca bir yeri bırakmamak lazım. Bak mesela ben buradan kaç kere geçtim? Toplasam belki 25 kere geçmiştirim, hani 25-30 kere kesin geçmiştirim. Her geçişimde de yani biraz rahat geçtim, inceleyerek geçtim. Birinci defada ben de görmedim orayı. İkinci defada o şeyleri gördüm, oymayı gördüm, işareti gördüm derken toparladığımda bir şeyler çıkmaya başladı. O yüzden siz de hemen ya burada yokmuş işte falanmış filanmış demeyin. Detaylı incelemeler yapın. Eminim ki sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Özel üyelerime özel videolar muhteşem bir şekilde gelmeye devam ediyor.